Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, bebek battaniyesi, çanta, yatak örtüsü, şal gibi farklı kategorilerde değerlendirebileceğiniz örgü modelinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Örgü modelinin ön yüzden görünümü ve desenin arka yüzden görünümü. Bir de gri renk ile çalıştım. Burada da görünümü yine gayet şık oldu. Modelin anlatımını yaparken anti peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile deseni öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden modelin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna çok sıkı olmayan 5'in katı artı 3 zincir yaparak başlayalım. Dört kere 5 20 artı 3 toplam 23 adet zincir yaptım. 1 2 3 4 ve 5. zincirin içerisine toplam 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan yapalım. Dört boşluk atlayalım ve 5. boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, dört boşluk atlayalım, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 boşluk atlayalım. Son zincir boşluğunun içerisine de ikili trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. 4 zincir ve deseni çeviriyorum. İlk yapmış olduğumuz trabzan grubu boşluğunun altından tığ geçirerek 2 defa tığın başını dolayacağız ve buraya üçlü trabzan yapacağız. Yapmış olduğumuz arkadaki zincir boşluğunun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Ve tekrar tığın başını 2 kez dolayalım. Bu kez yukarıdan aşağıya doğru aynı boşluğun içerisinden ilmek çıkartarak tekrar üçlü trabzan yapalım ve birinci deseni bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer trabzan gruplarına da aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman en sonki zincirin tepesine ikili trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. 4 zincir ve tekrar deseni çeviriyorum. Her sırada desen kendisini tekrar edecek. Tığın başını 2 kez doluyorum ve bu kez bakın hemen alt tarafta görünen boşluğun içerisinden önce üçlü trabzan ve arkadaki zincir boşluğuna 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Tığın başını 2 kez doluyorum. Aynı boşluğun içerisinden ilmek çıkartarak üçlü trabzan ve sıra sonuna gelene kadar alttaki trabzan gruplarına aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Bakın bu boşluklara atlıyoruz. Sadece V görünümlü olan trabzan gruplarına bu işlemi yapıyoruz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincirin tepesine ikili trabzan yaparak sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 4 zincir ile deseni çevireceğiz ve alt sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz arkadaşlar. Desen istediğiniz ölçüye gelene kadar bu şekilde yükselterek ilerletmeye devam edebilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa ulaştıktan sonra sıranın sonunda bir zincir yaparak ipi kesebilir ve deseninizi tamamlayabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.